Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle birlikte çok farklı bir şey deneyeceğiz. Atık kumaşları değerlendireceğiz. Benim atölyemden çıkan hiçbir kumaş parçası çöp değildir. Ben böyle atölyemden çıkan kumaş parçalarını iki poşet haline getiriyorum. Bu biraz daha büyük parçalar. Bu biraz daha küçük, hatta içinde ip artıkları bile var. Bu büyük parçalar olan poşeti bir sonraki videoda değerlendireceğiz. Şimdi biz bu küçük parçaları nasıl değerlendireceğiz onu göreceğiz. Ben dedim ki neden dümdüz beyaz bir sweatshirt yapalım, buna biraz renk katalım ve hem de geri dönüşüme de birazcık katkısı olması için böyle atık kumaşlardan o sweatshirt'e renk katacağız. Aslında ilk videomda da yaptığım slashing tekniğini kullanacağım ama bunu size daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Siz de hiçbir kumaş parçanızı ya da ip parçanızı atmayın ve bunları değerlendirin. Bu yöntemlerle hayatınıza renk katabilirsiniz. Çok da güzel bir sonuç çıkacağına eminim. Beraber göreceğiz. Bugün videomda kesim yapmayacağım. Ben kesip hazırladım. 2 beden ve 2 kol kestim tabii ki. Böyle bir hayal tül kestim, bir de normal kumaştan beden kestim. Ben bu ikisini birleştirip arasında kumaş parçalarını koyacağım. Zaten videoda da göreceksiniz ama bu hayal tülle neden yaptığımı açıklayayım size. Daha fazla renk gözükmesini istiyorum ve daha fazla renkli bir sweatshirt olmasını istiyorum. Bu yüzden hayal tül kullanacağım. Zaten videoda da göreceğiz. Başlayalım mı o zaman? Hadi gelin. Videonun başında da söylediğim gibi kesim yapmayacağım. Kesim diğer videolarda yaptığımın aynısı. Böyle bir beden oluşturdum. Şimdi birlikte atık kumaşlarımızı içine atacağız. Önce şöyle iplerle başlayalım. Biraz renkler önde kalsın. Arada kumaş parçaları da var gördüğünüz gibi. Şöyle dikiş iplerini alacağım. Etiket bile var içinde. Onları katmıyoruz tabii ki. Şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Bu turuncu ip çok uzun kalmış. Hemen makasımızı çıkartıyoruz ve kesiyoruz. Böyle kumaş parçalarını da küçük küçük kesip içlerine atacağım. Size şey söyleyebilirim. Bedeni 1 santim pay bırakacağınıza 2 santim pay bırakın. Çünkü tam kenarlara koyamıyoruz bu içine koyduğumuz ürünleri. O yüzden 1 santim fazla bırakırsanız 1 santim kesme payınız olur. Bedenimizi bitirip hazırladık. Şimdi kol içinde aynı şeyi yaptım. Kumaşlarımı kestim, yerleştirdim. Hayal tülümü üzerine koyuyorum.
Makinede sürekli aşağı yukarı oynatacağımız için biraz sonra göreceksiniz. Bir şekilde bu kumaşların buradayken bile tutması gerekiyor. Sadece iğnelemek yetmiyor bunun için. Çok böyle geniş aralıklarla tel atacağım. Daha sonra makineye geçeceğiz ve daha rahat işlem yaptığımızı göreceksiniz. Bir de normalde keserken 1 santim dikme payı bırakırız. Çok özür dilerim. Dikme payı bırakırız. Bunu da 2 santim bırakın. Çünkü içine koyduğumuz kumaşları çok fazla kenarlara getiremiyoruz. Kenarlarda boşluk kalmaması için 2 santim bırakın ki o 1 santimi daha sonrasında çıkartalım. Yine 1 santim dikme payımız kalsın. Şimdi devam ediyoruz. Tel yapacağım. Ondan sonra dikime geçeceğiz. Bu birlikte hazırladığımız beden. Tellerini attım, hazırladım ben bunun. Kolu zaten beraber telledik. Ben bir kolu ve bir bedeni daha önceden hazırladım. Sonunda şöyle bir görüntü olacak ama daha bitmedi tabii ki. Şimdi beraber bunları dikmeye başlayalım. Siz de nasıl dikiliyor görün. Çok basit. Herkesin yapabileceği bir şey zaten. Bakalım. Görelim. Önce kol dikmekle başlayacağım. Ben bunun için hayal ip kullanıyorum. Buralarda çok fazla ip gözükmesini istemiyorum. Altta ise normal beyaz bobinimizden kullanıyorum. Çünkü arkası zaten beyaz. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Dikiş makinemizde dümdüz birer santim, isterseniz 2'şer santim, isterseniz 3'er santim, kaç santim isterseniz ama bence birer santim en garantili olanı. Çünkü kumaşlarımız çok parça parça olduğu için birer santim arayla dikersek bu kumaşlar daha rahat tutar ve daha zor birbirinden ayrılırlar. Daha mantıklı bir iş yapmış oluruz. Şimdi ben birer santim arayla dümdüz aşağıya doğru dikişler atacağım. Zaten göreceksiniz. O zaman başlıyorum. Kol dikimi bitti. Birer santim, daha doğrusu göz kararı birer santim arayla düz dikişlerimi attım. Şimdi tellerimi sökeceğim. Baby, I just want it all.
Get it, work it, flip it. Şimdi overlock'umuzda fazla kalan kenarları temizleyeceğiz. Sonra bedeni birleştirmede çok daha kolay olmuş olacak. Böyle tertemiz bir kolumuz oldu. Şimdi ben beden için de aynı şeyleri yapacağım. Sonra artık sivitimizi pardon. Sivitimizi birleştirmeden önce buraları beraber keseceğiz zaten. Ondan sonra etkisini göreceksiniz. Efsane bir şey olacak. Hadi ben bedeni yapıp geliyorum. Evet, şimdi geldik en eğlenceli kısma bana göre. Ben hepsini diktim, hazırladım. Size de gösterdim nasıl yapılacağını. Şimdi overlock'la temizlemiştim biliyorsunuz ki altını temizlemedim. Çünkü makası buradan sokacağım ve keseceğim. En altta beyaz kumaşımız var. Beyaz kumaşı kesmeyeceğiz. Hayal tülü ve önümüze ne gelirse kese kese yukarı doğru çıkacağız. Şimdi başlıyorum. Beyaz kumaşı kesmiyorum. Makasımı aradan soktum ve kesiyorum. Keserken arada sırada en alttaki beyaz kumaşı kontrol ediyorum. Onu kesmek istemiyorum çünkü. Bakın gördüğünüz gibi o en altta kalıyor. Buradan da böyle ipler çıkıyor. Harika olacak. Ya şunun görüntüsüne bakar mısınız? Muhteşem. Ya gerçekten çok seviyorum. Mesleğimi de çok seviyorum. Yaptığım bu şeyi de çok seviyorum gerçekten. Evet, dikişlerin tutmadıkları biraz dökülecek ama kalanlar zaten yeterli olacak. Böyle birazcık açacağız aralarını. Dökülenler dökülecek ve kalanlar zaten yetecek bize. İşte böyle. Şimdi ben diğerlerini de keseceğim. Sonra dikime geçeceğiz. Dikimden sonra zaten üzerimde nasıl bir görüntüsü olduğunu göreceksiniz. Ben şimdi hemen diğerlerini de kesip geliyorum. Ve ben geldim. Evet, dikişimi de yapıp geldim. Çünkü artık sürekli dikmemi ve kesmemi izliyorsunuz. Bunu bu videoda çekmek istemedim. Bu videoda öncelik doku olmalıydı. Kendi kumaşımızı yaratmak olmalıydı. Tamam, kabul ediyorum. Çok gündelik hayat için bir şey olmadı. Bir de ben biraz abartmış olabilirim. Siz sadece kol detayında, sadece cep detayında ya da istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Ama tamamını yapmak bence de çok mantıklı değildi. Ama böyle yapmış bulundum. Diğerlerinde böyle bir şey yapmam. Ben önünü özellikle kesmedim. Artık çok abartı duracaktı. Evet, arkasını kestim. Ama ön görüntüsünü de sevdim. Hayal tül kullanmıştık. Biliyorsunuz ki hayal tül kullandığımız için kumaşlar böyle çok güzel bir şekilde gözüküyor. Ben gerçekten yaptığım şeye bayıldım. Neden? Çünkü bunu dünyada hiçbir yerde bulamazsınız. Ben hep bunu savunuyorum. Evet, sweatshirt her yerde yapabiliyoruz. Her yerde bulabiliyoruz, satın alabiliyoruz. Ama bu kumaşı kendimiz yaptık, kendimiz yarattık. Başka hiçbir yerde olmayan bir sweatshirt oldu. Tamamlanmadı. Yani kollarını falan tekrar düzeltmeler yapacağım, kısaltacağım. Evet, biraz şu an uzun. Ama bence çok başarılı oldu. Bir de gündelik hayat için olmadığını kabul etmiştim ama hadi diyelim sokakta bir derece giyebiliriz. De misafirliğe gidersek galiba bizi kapı dışarı ederler. Çünkü her sallandığımda bir parça kumaş parçası ya da ip parçası düşüyor.
Evet, bugün geçtikçe bitecek zaten, yok olacak. Bunu iyice sallayıp makineye atın eğer böyle bir şey yapacaksanız. Ya da daha büyük parçalar kullanırsanız zaten dikişler tutacak. Daha az düşecek yerlere. Şu an atölyemi görseniz felaket. Sanki böyle konfeti patlamış, yerlere dağılmış gibi. Ben biraz oraları temizleyeyim. Videom bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için ise abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.